Açık konuşacağım. Bu olayda insanların sinirlenmesini de şüphelenmesini çok normal buluyorum. Çünkü ortada sadece bir ayrılık yok. Ortada fazla temiz anlatılmış bir hikaye var gibi duruyor. Hissink gibi bir isimden bahsediyoruz. Yıllardır grubun omurgası olmuş, vokaliyle, sahnedeki varlığıyla hatta grup içindeki rolüyle Enhypen'ın merkezine duran bir isim. Ve bir gün geliyor, solo kariyer için ayrılıyor deniyor. Şimdi burada kimsenin takıldığı şey solo yapmak istemesi değil zaten. Çünkü K-pop'ta bunu yıllardır görüyoruz. BTS üyeleri solo yapıyor, Blackpink üyeleri solo yapıyor ve kimse gruptan ayrılmıyor. Asıl soru şu: neden burada sistem bir anda değişti? Bu noktada insanların şüphelenmesi çok normal. Çünkü dışarıdan bakınca bu olay biraz fazla düz anlatılmış gibi duruyor. Karşılıklı anlaştık, saygı duyduk, solo kariyer tamam ama bu kadar mı? Hiç mi arka plan yok? Hiç mi süreç yok? Hiç mi daha net bir açıklama yok? Ve bence olayın kırıldığı yer tam burası. Çünkü insanlar artık şunu sorguluyor: bize anlatılan bu hikaye gerçekten tam hikaye mi? Bak burada net konuşalım. K-pop sistemi zaten bireysel özgürlük üzerine kurulu bir sistem değil. Şirketler plan yapar, yön verir, kararları şekillendirir. Bu kötü mü? Her zaman değil. Ama bu kadar büyük bir ayrılıkta her şeyin sadece kişisel tercih gibi anlatılması insanlara doğal olarak eksik geliyor. Ve bu eksiklik hissi şüpheyi büyütüyor. Bir de zamanlama meselesi var. Her şey çok hızlı oldu, çok ani oldu. Ve böyle durumlarda insanlar şunu düşünür: bu kadar büyük bir karar gerçekten bu kadar hızlı mı alınır? İşte o yüzden fanlar şu an ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf diyor ki bu onun kararı, saygı duymak lazım. Bu tabii ki çok küçük bir kesim. Diğer taraf diyor ki burada anlatılmayan bir şey var. Ve dürüst olayım, ben ikinci tarafın neden böyle düşündüğünü anlıyorum. Ama aynı zamanda şunu da söylemek lazım: dışarıdan bakarak %100 kesin bir sonuca varmak da mümkün değil. Çünkü biz sadece görünen kısmı biliyoruz, perde arkasını değil. Ama işte problem de tam olarak bu zaten. İnsanlar artık sadece görünenle yetinmek istemiyor. Çünkü bu tarz olaylar tekrar yaşandıkça insanların güveni de azalıyor. Ve bu sadece Yesink meselesi de değil aslında. Bu K-pop sistemine dair daha büyük bir soru. İdoller gerçekten kendi kararlarını ne kadar verebiliyor? Bence asıl konuşulması gereken şey bu. Çünkü olay sadece ayrıldı mı, ayrılmadı mı değil. O karar nasıl alındı? Kim ne kadar söz sahibiydi ve bize ne kadar anlatıldı? Bunlar önemli. Ve bu soruların net cevabı olmadığı sürece bu tartışma bitmez. İnsanların tepki vermesi, sorgulaması, şüphelenmesi, bunlar kötü şeyler değil. Ve belki de en dürüst cevap şu: bu olayın tamamını hala bilmiyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Normalde ben bu kanalda böyle kendi düşüncelerimi bu kadar açık açık anlatan biri değildim. Daha çok tarafsız kalmaya çalışıyordum. Ama yaptığım ankette çoğunuz yorum ekle dediniz. O yüzden bundan sonra sadece olayları anlatmayacağım, düşündüğüm şeyleri de söyleyeceğim. Çünkü açıkçası şunu fark ettim: tarafsız olunca da eleştiriliyorum, yorum katınca da eleştirileceğim. O yüzden artık bundan çok kaçmayacağım. Alıştım diyebilirim. Ama şunu bilin: burada kimseye saldırmak için değil, olanı anlamaya çalışmak için konuşuyorum. Ve eğer siz de böyle düşünüyorsanız ben de bu kanalda sizin sesiniz olmaya devam edeceğim. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum.